Tasarım dünyasından herkese selamlar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere eski mobilyalarınızı yenilemek için farklı teknikler nasıl yapılır onları göstermeye çalışacağım. Bu görmüş olduğunuz eski bir aslında telefonluk ama onu küçük ama şık bir dresuara dönüştürmeyi düşünüyorum. Hadi hep birlikte dönüşüme başlayalım. İlk öncelikle 70 santim boyunda ayaklar aldım. Bunları mobilyaya sabitlemek için yine 4 tane bu metal kısımları da birlikte satılıyor. İlk öncelikle bu metal kısımlarını çapraz olacak şekilde matkapla delikler açtım ve daha sonrasında tornavida yardımıyla yerleştirdim. İlk önce düz yerleştirmiştim fakat ayaklar dengede durmadığı için bu şekilde tekrar çapraz açmak zorunda kaldım. Daha sonrasında da ayaklarını gördüğünüz gibi çevirerek monte ettim. Duvara asılan bir ürün, o yüzden kenar kısımlarında bu şekilde çivi izleri vardı. İlk öncelikle bunları hemen yok ediyorum. İlk öncelikle rölyef pastayla bu delikleri kapatmak istiyorum. Herhangi bir spatula ya da böyle benim gibi plastik herhangi bir bıçaktan da yardım alabilirsiniz. Kenar kısımları elimde tuttuğum zaman bile geliyor bakın. Fön makinesini tutarak sıcakla birlikte bu kısımlarını kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Esnek bir aplik aldım. Bunu da hızlı yapıştırıcı ile birlikte dresuarımın en tepesine yapıştırıyorum. Farklı kenar stenciller kullanabilirsiniz. Benim bu şekilde minik stencilim vardı. Bunu kenar kısımlarına hemen uyguluyorum. İsterseniz bantlayarak da yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi tek elinizle tutup tek elinizle rölyef pastayı sürebilirsiniz. Üstü düz olacak şekilde rölyef pastayı sürdükten sonra stencil şablonumuzu kaldırıyoruz. Ve bunu devam edecek şekilde bütün yüzeye uyguluyorum. Hatta kenar kısımlarına da farklı stencil ile geldim. Eğer kenar kısımlarına bulaşan rölyef pastanız varsa ve üstünde daha düz bir görüntü olmasını istiyorsanız fazlalıklarınızı benim yaptığım gibi herhangi bir zımparayla da giderebilirsiniz. Zımpara yaptıktan sonra ıslak nemli bir bezle ya da ıslak mendille bu dökülen kırıntılarını topluyorum ve üzerini temizliyorum. Antik beyaz rengi Multisurface akrilik boyalardan antik rengiyle hemen bütün yüzeyi bir fırça yardımıyla boyuyorum. Bunu yaparken rulo fırça da kullanabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi herhangi bir ipek fırçayla da bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer hava çok sıcaksa boyanın içerisine çok az miktarda su ilave edebilirsiniz. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. 2 kat kadar tüm yüzeyi boyadım. Üzerine pirinç dekupaj kağıdı kullanmak istiyorum. Alt kısmına dekupaj tutkalı sürüyorum. Benimki çok az kaldığı için hızlı bir şekilde bu dekupaj tutkalını sürüyoruz. Dekupaj tutkalını bol bir şekilde zemine uyguluyorum. Bu noktada hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü tutkal çok hızlı bir şekilde kuruyacaktır. O yüzden hemen pirinç dekupaj kağıdımı üzerine yerleştiriyorum. Dekupaj kağıdımı yerleştirdikten sonra aradaki kalan havaları da elimdeki kartla alıyorum. Aralarda hava kalmaması lazım. Tekrar üzerine dekupaj tutkalını bolca sürüyorum. Dekopaj tutkalı kuruduğu zaman şeffaflaşır. Şu an üzerindeki gözüken tutkallar kuruduktan sonra üzerinde hiçbir şey kalmayacaktır.
Eğer dekopaj tutkalınız büyükse ve kenarlarında kalıyorsa yine bunu da zımpara yardımıyla kenar kısımlarındaki fazlalıklarını alabilirsiniz. Rölyef pastayla aralara çiçekler kondurmak istiyorum. Bunu dekupaj kağıdının üzerine de gelecek şekilde devam ediyorum. Bütün her yere çiçekleri kondurdum. Hatta iç kısmına da yine bu çiçeklerden geldi. Şimdi sıra biraz renklendirme işine geldi. Eskitme kremi kullanıyorum. Siz isterseniz Espresso Wax da yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sünger yardımıyla ya da bir fırça yardımıyla yüzeye uyguluyorum. Daha sonrasında ıslak bir süngerle hemen siliyorum. Eğer büyük parçaları boyayacaksanız bu şekilde eskiteceksiniz eskitme kremiyle kesinlikle içerisine Glaze Medium karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Glaze Medium boyanın geç kurumasını sağladığı için üzerini silerken daha rahat bir şekilde silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü çok hızlı kuruyor, dolayısıyla hemen sürüp silmeniz gerekiyor. Eğer benim gibi Glaze Medium kullanmıyorsanız. Fırça yardımıyla da yine kenar kısımlarını aynı şekilde eskitme kremiyle geliyorum. Koyu olmasını istediğiniz kısımları daha az silebilir, açık olmasını istediğiniz kısımları daha fazla silebilirsiniz. Bu silme işlemini nemli bir bez ya da nemli bir sünger yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Üst kısımlarında da pirinç dekupaj kağıdım yetmemişti. Bunlara da yine aynı şekilde eskitme kremiyle geldim. Ayak kısımlarına da en üstten başlıyorum ve eskitme kremini aşağıya doğru çekiyorum. Aynanın iç tarafına da yine aynı şekilde eskitme kremiyle stencil şablon'umu koyarak sünger ya da fırça yardımıyla hangisi kolayınıza geliyorsa her iki türlü de olabilir. Süngerle biraz daha az olduğu için ben fırça kullanmayı tercih ettim. Biraz daha bol bol koyabiliyoruz çünkü. Yine bunu da aynanın kenar kısımlarına geliyorum. Biraz da ışıltı katmak istiyorum. Bunun için de parmak yaldız altın rengini kullanıyorum. Parmağımla hafif hafif dokunuşlar yaparak olmasını istediğim yerlere uyguluyorum. Bu işlem gayet keyifli. Şimdi kenar kısımlarına altın varak kullanmak istiyorum. Tabii ki siz bu kısımlarına parmak yaldızla da gelebilirsiniz. Bunun için varak tutkalını fırça yardımıyla olmasını istediğim yani altın varak kullanacağım kısımlarına geliyorum. Daha başka yerlere sürmüyorum. Yani kenar kısımlarına dikkatli bir şekilde sürüyorum. Çünkü varağın geldiği her yer yapışacaktır. 15-20 dakika kadar bekliyoruz kuruyana kadar. Daha sonrasında altın varaklarını gördüğünüz gibi üzerine getiriyorum. Çok ince, çok dikkat etmek gerekiyor. Elimdeki fırça yardımıyla hafif tamponlayarak etrafına geliyorum. Bütün parçalarını da yine kullanıyorum ve bu kenar kısımlarına yapıştırıyorum. Üst kısmına da hafif daha bir vintage bir görüntü olsun istiyorum. Siyah wax kullanmak istiyorum. Tabii ki bunların hepsi tercih meselesi. Siz yapmış olduğunuz üründe hangi renkleri daha ağırlıklı kullanmak istiyorsanız ona göre de yine bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu deseni tekrar üzerine koyup hafif hafif dokunuşlar yaparak siyah vaksımla üzerine
daha o net sarı rengini kırmak istiyorum. İsterseniz bütün bu işlemler bittikten bir hafta sonra vernik kullanabilirsiniz. Su bazlı herhangi bir vernik işinizi görecektir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim için gayet keyifli bir çalışma oldu. Eski halinden eser kalmadı. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.